Bir insan Yozgat'a neden gelir? 6 yıldır arkamızda gördüğünüz karavanda yaşıyoruz. Yozgat'a gelme sebebiniz sadece Yozgat'tan geçmek olmalı. 10 ay önce 81 il Türkiye turuna çıktık. Yozgat'tayım, ben bile Yozgat'a gitmiyorum. 15. şehir Yozgat'tayız. Merhaba Yozgat. Biz geldik. Ya sus. Allah'ım ya Rabbim, her şeyi de belli ediyorsun. 6 yıldır arkamızda gördüğünüz karavanda yaşıyoruz. 10 ay önce 81 il Türkiye turuna çıktık. Neredeyiz? 15. şehir Yozgat'tayız. Merhaba Yozgat. Biz geldik. Yozgat. Kayseri'nin yeşilliklerinden sonra, dağ tepelerden sonra Yozgat böyle bir boş, düz gelmedi mi gözüne? Evet. Yozgat'ın buğday tarlalarıyla ya da başak tarlalarıyla sarı sarı, her taraf altın sarısı mübarek. Evet Yozgat. Bakalım nereleri gezeceğiz, nereleri gezemeyeceğiz. Bizi nasıl karşılayacaksın? Keyifle yolculuk yapan Max. Merkeze kadar böyle düz boş gideceğiz galiba. Vallahi bilemiyorum. Bayağı boş her yer ya. Tarım arazileriyle dolu Kayseri girişi. Yozgat, Sarıkaya. Peki biz Sarıkaya'ya neden geldik? Niye geldik? Niçin buradayız? Neden burada bu kadar trafik var? Sağlı sollu tadilatlar, tamiratlar var ama trafik olmasını gerektirecek bir durum yok gibi. Oo, çok güzel bir yere geldik. Anda burası. Gördüm. Çok güzel bir yere geldiğimizi söylemiştim az önce. Evet. Nereye geldik? Sarıkaya Roma hamamına geldik arkadaşlar. Roma hamamı derken birkaç tane havuza sahip gerçekten bir Roma hamamı. Hem de yerleşimin göbeğinde. Muhtemelen şu binaların altında da başka kalıntılar mevcut. 3 tane farklı havuz var bu alanda. Ve 3. havuz. Hiç havuz. Ben bir tane zannediyordum. Bilgilerde hep sanki tek yermiş gibi bahsediyor. Tek fotoğraf var. Çok enteresan değil mi? Yerleşimin ortasında havuzlar. Evet. Romalılar Yozgat sıcağında böyle serinliyorlarmış. Şurada da aslında yapılar mevcut. Hamam Evet. kalıntıları mevcut. Şeymiş, Osmanlı ve Selçuklu döneminde de kullanıldığı için buralar işte müştemilat falan gibi kullanılan binalar olduğu tahmin ediliyormuş. Kameradan ve yansımadan ne kadar belli olur bilmiyorum ama havuzun ortalarına doğru bir taş var. Bu taşın vaftiz taşı olduğundan bahsediliyor. Ortasında da bir haç işareti varmış onun. Yani aynı zamanda bu havuz hem Roma hamamı havuzu hem de bir vaftiz havuzu sanki. Evet, demek ki kilise de varmış o zaman burada. Yalnız şehrin göbeğinde de ne kadar güzel korunmuş bir yapı ya. Evet. Nerede? Tarsus'ta. Antik yollar falan vardı, böyle etrafında yürüyüp dolaşmıştık. Bunun gibi Evet. kapalıydı etrafı. Keşke oralarda yürünebilse. Günümüz mimarisinde çırpınarak ayakta durmaya çalışan bir kalıntı. Evet, gittik geldik hemen Max'cim, değil mi? Şimdi yeni yerlere doğru yola devam ediyoruz. Değil mi? Evet, Tolga harita işaretliyor. haritadan bir sonraki konumu bulabilirsek. Dur paşam. Hayır çalıştıracağım şimdi arabayı yerine. Gidiyoruz. Hiç Yerine. cama yaklaşma, oradan güneş geliyor zaten. 50 kilometrelik yolumuz var. Oo, Evet. evet. Efendim Max'cim? Okulda, ilkokul zamanında müsamaralar yapılıyordu. Müsamere. Ondan sonra orada işte meslekler yapılıyordu. Bana da öğretmen vermişti. İlkokul öğretmenimiz. Sevgili Bilge Yalçın yaşıyorsa
selam olsun. Öldüyse de Allah rahmet eylesin. Amin. Ondan sonra çiftçi. Çiftçi mi olmuştur? Evet. Şimdi başakları görünce o geldi aklıma. Şeyi hatırlamaya çalışıyorum. Sözleri hatırlamaya çalışıyorum da bayağı bir kısmını hatırladım. Şiir mi okumuştun Aha. sen de? Ya şiir değil de işte Çiftçinin şey sözleri. başlıyor. İşte çiftçiyim ben dostlarım. Benimle başlar hayat. Dünyanın en mübarek emeğidir ziraat. Ondan sonra çiftçinin alın teri incisidir toprağın. Sen bayağı hatırladın canım bütün sözleri. Daha ne? Onu düşünüyorum yol boyu. Ha. Bayağı hatırlamışım. O geldi şimdi aklıma da bu başakları görünce. Öyle upuzun yollardan gidiliyor Yozgat'ta her yere. Yozgat küçük bir şehir aslında yüz ölçüm olarak ama gezilecek yerlerin hepsi birbirine çok güzel. Evet. Ve aralar boş. Yerleşimlerin araları hep gördüğünüz gibi. Yani şimdiye kadar karşılaştığımız kısmı en azından böyle. Tamam, Yani- böyle midir bilmiyoruz henüz ama. Bilmiyoruz. Şimdi o Roma hamamından sonra ikinci lokasyonumuza doğru gidiyoruz. 55 kilometre istediğiniz gibi. Evet, hep boş boş. Yani boş derken tarlalar, bahçeler, yeşillikler, sarılıklar. Vallahi billahi sarı sarı. Hava bulutlu Allah'tan da böyle bir gözümüze dolu dolu geliyor her yer. Evet. Üstü dümdüz mavi olsaydı Vallahi. manzara izleye izleye yeni noktalara doğru gidiyoruz bakalım. Öyle bir köye geldik ki köyde ana sınıfına varana kadar her şey var ama sanki terk edilmiş bir köy. Evet, binalar boş, camlar kırık, dükkanlar Ortaokul öyle. var. Sağlık ocağı vardı az önce geçtiğimiz yerlerde. Bahçe duvarını aşmış otlar vardı. İçerideki camlar kırıktı. Enteresan bir köye geldik. Evet. Peki biz bu köye niye geldik? Hepsi birazdan. Tam söyleyecektim. Sen öyle deyince nefesim yarıda kaldı. Tahmin ettim. Birazdan. Koyunlar, keçiler, Allah'ın bebişler var aralarında. Ah kulum, bir tane de sakat var. Peki, biraz önce de dediğim gibi biz Paşaköy'e niye geldik? Sevgili dostlar, işte bunun için geldik. Paşaköy Köyü Hasan Paşa Camisi. Yapılış tarihini merak ediyor musunuz? Gerçi dışı restorasyon görmüş bu caminin. 1773 yılında yapılmış. Paşaköy Camisi ve Medresesi. Burası Çerkes Mehmet Paşa tarafından 1773 yılında yapılmış arkadaşlar. Muzaffer Efendi, Hacı Yakup Muzaffer Efendi tarafından da 1895 yılında restore edilmiş. Tamiratı yapılmış. Çok güzel bir cami ya. 1700'lü yıllardan. Tavan detayları muhteşem. Yani çok güzel kokmuyor mu? Özellikle ahşap işçilikleri. 1773'te yapılmış, 1800'lerin sonuna doğru yenilenmiş yeniden. O zamandan bu zamana dış bölümü yenilenmiş ama içerisi aynı. Çok güzel işçilikler. Çok güzel. Tavan işlemeleri muazzam ötesi. Her bölümde farklı farklı. Evet. Geldik, gördük. Paşaköy, hoşça kal. Güzel bir camiydi. Yeşilliklere bak. Ne Bahçenin ara içindeydi. gördün ya. Bak burada da var bunlar elma.
küçücükler ama. Evet, daha ufaklar. Büyüyüp elma olacaklar. Büyüyecekler onlar, ablası büyüyecekler. Yalnız Paşaköy dediğimiz gibi biraz enteresan bir köy. Çok gelişmiş bir köyken sanki bir terk edilmişlik söz konusu. Çünkü gördüğümüz birçok yer, mesela bak burası da bir yer. Tamam, arkada lojmanları var. Sağlık ocağı olabilir. Lojmanları var. Bayrak var. Lojman, evet, sağlık ocağı. Lojmanlara varana kadar boş. Evet, Ve camlar, kapı kapılar pencere kırık. kalmamış, indirmişler aşağıya. Yani Paşaköy Sağlık Evi diyor. Hani ne olmuş olabilir de Bu kadar burası terk boşaltılmış edilmiş, değil mi? bu kadar boşalmış. Burası da Kanak Çayı'ymış. Ha, güzel akıyor. Bir şey olmuş ama bu köyde. Geniş bir köy. Evet. Okullar öyle. Şu Evet. hemen arka taraf okul. Ya, Ya ot bitmiş komple diz bak, boyu bacak şurası boyu ortaokuldu. şey var. Arkası ilkokul muhtemelen. Şurada anaokulu var. Evet. Hani ne olmuş ki acaba? Bilen birileri varsa burasının ne olduğuyla alakalı yorumlara yazarsanız seviniriz. Bizim de merakımız giderilmiş olur. Hemen girişte sıra sıra dükkanlar var. Şu sarıdaki gözüktüğü gibi. Onların da camlar, kapılar kırık. Bak, Şehit Arkada- Jandarma Parkı var Evet. ama parkın içi çok kötü. Bak, dükkanlar boş boş. Yani burada ciddi bir popülasyon, bir yaşam varmış ama kahvehane, bak, çift kat kahvehane. Alt taraf yine aynı şekilde camlar, Kapalı. kapılar kırık. Allah Allah. İlk gördüğümüz dükkanlar bunlardı. Evet. Paşaköy. Yozgat Paşaköy. Paşaköy ne oldu sana? Bir şeyler olmuş buraya. Belli yani. Bulutlar, pamuk gibi bulutlar. Bu kadar düzlükten sonra biraz ağaç görünce size de göstereyim dedim. Ha, evet. Uzun uğraşlar sonucu lokasyona ulaştık. Harita şuradaki ağaçların orada gösteriyordu. Orayı 4 döndük ama sonrasında bulduk. Çok şükür her yeri döndük dolaştık. Köprünün altından üstünden geçtik bulabilmek için. Bu köprüyü Yavuz Sultan Selim Mısır seferleri zamanında 1516'da yaptırmış. 2018 ve 2020 yıllarında da restore edilerek güncel haline kavuşmuş. Altından Kanak Çayı geçiyor. Tarihi köprülerimizden biri daha. Tarihi bir köprü daha. Sizlerle buluşturmanın mutlu sevincini yaşıyoruz. Hava biraz rüzgarlı olduğu için drone kaldıramıyoruz ama size dağlardan, tepelerden açı çekmeye çalıştım. Max, geri gel. İki dakika indik aşağıya. Hemen her yerimiz diken. Her yerimiz pıtırak. Rico, dur çekme ayağını. Siz hiç ayaklarından gıdıklanan köpek gördünüz mü? Hiç gıdıklanan köpek gördünüz mü siz? Bu ayaklara dokundurmamak için her şeyi yapıyor. Bak bak bak. Şunu alayım. Şunu çekme. Tamam. Bakar mısın? Yalnız rekora koştuk. Şu büyüklükte bir şey çıktı Max. Şu büyüklükte. Nasıl aldım bunu? Pıtıraklar pıtıraklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz Şöyle de hoş gelmek ister geldiniz. misiniz Max Bey? Buyurun Hadi gel efendim. bakalım. Nereye gelmişiz? Atla. Hoppa. Uzaklaşma ama sakın, tamam mı? Şimdi ben de ameliyat eldivenlerimi bir alayım. Çünkü etraf müthiş. Evet, her zamanki gibi. Yozgat'ın ilk çöplerini toplayalım. Arkadaşlar toplayıp şuraya poşetle bırakmışlar. Kimse gelip almıyor o poşetleri. Topladıktan sonra yanınızda da götürebilirsiniz. Vereyim bir poşet daha. Ver. Max'cim gel sana da mama Max, vereyim. uzaklaşma. Gel mama ye.
Bir dakika bekle, önce Tolga'ya poşet verelim. Suyu da fazlalayalım. Buyurun. Afiyet olsun. Ye, bekleme, başka bir şey yok. Şunu kafandan alsana düşmeden. Aldım. Aşağı in. Hoppa. Afiyet olsun. Yedin mi mamanı? Yedi ve uçarak dışarı çıktı. Üç poşet. Karşıdan atılan çöpler de suyun dalgasıyla bu tarafa gelmiş. Şişeler yüzüyorlar. Şu poşet hepsi kıyıdan aldım Evet. zaten bunları. Bir tane ters dönmüş şişe kaldı. Alamıyorum onu ama O çok uzak ıslak suya orası. girmen lazım. Bir de kıyıda bir sivrisinek var. Vardır. Su hareketli, rüzgarlı hava Allah'tan. Rüzgar olmasa durulmaz. Neyse, Yozgat'ın ilk konak noktasında mıyız şu anda? Evet, Yozgat'ın ilk konak noktası. Yine bir su kıyısı. Kayda geçen ilk konak noktası. Evet. Sizden önce biz kaldık Yozgat'ta bir akşam. Evet. Çok çekime uygun bir yer değildi. O yüzden çekmedik orayı. Dinlenmek için kullandık orayı. Şimdi sizle beraber hem gezeceğiz hem konaklayacağız. Bundan sonra Yozgat şehir merkezine çok yaklaştık. O yüzden önceden bir yerde kalalım dedik. Değil mi? Evet. Haklısınız. Çok güzel oldu her yer. Ellerine sağlık. Bak, çiçekler gözüküyor artık. Az önce çöplerden gözükmüyorlar. Evet. Güzelim, çiçeklerin dibine atmışlar çöpleri. O ne? Boya mı? Ya boya mı bilmiyorum. Enteresan bir şey de Şey çıktı. spreyi. Bir şey, gaz spreyi diyor. Şunları şöyle kenara koyayım. Yolun girişinde çöp gördük mü ya? Görmedim. Maalesef. Oraya kenara koy. En son büyük poşet. Şuraya koyayım da çıkarken götürürüz, atarız bunları. Tamam. Max kuzusu. Beğendin mi burayı? Ya da saat kaç? Hiç sandalye de çıkartmayabiliriz. Çünkü saat 6, bir saat sonra sivrisinek basacak her yere. Olur, çıkart. Kapı açık kalsın, böyle içeride otururuz. Tamam. Açılsın. Camlar açılsın. Max mamasını yedi. Tamam. Verdim. Saat 6 olmuş. Evet. Biz de yerleşelim. Malzemelerimizi yerlerine koyalım. Geliyorum. Hoppa. Güzel esiyor yalnız ha. Evet evet, çok güzel. Biraz ilerimize Serin, koysaydın keşke. İlerisi yol çok da uzağa koymayayım. İnsanlar bu sefer bırakacaklar diyerekten dedim. Burada da bırakırlar diye düşündüm ben de o yüzden. Arkamızda da bir çöp dağı. Evet. Gel Max'cim, Şunu hoş da geldin. astık. Ben dışarıya çıktım ya mama He. yerken, bekleyemedi. Aşağı indiğim gibi geri atladı. Mamayı yediği anda. Şeyde su içmedi, bak şimdi biz içeri girdik, su içmeye girdi. Tabii, çünkü ya dışarıda eğlenirsek. Su içmeye girerse dışarıdaki bütün eğlenceyi kaçırabilir. Ya. Vereyim mi suları? Ha, alacağım şimdi. Şunları bir öne doğru eğeyim. Emeklilik tezgahları. Bunu da eğdim. İçme suyumuzu doldurayım. Of, kalmış. Evet. Getiriyorum. Bez vereyim mi oraya? Yok, gerek yok. Max çekil Tolga'nın önünden de su doldursun. Gel benim yanıma. Onun önünde dikildi. Gel bu tarafa. Gel, ben sana banyoyu açtım. Bak burası serin. Geç. Geç. Sen benden ne istiyorsun acaba? Niye bana bakıyorsun dik dik? Tabii ki kemik istiyoruz. Gel bakalım şuraya. Şuraya çık birazcık. Kaldır göbeği. Patileri şuraya koy. Heh, bekle. Bekle, geliyor. Kimin çantası bu?
Bu kimin çantasıymış kırmızı kırmızı? Nerede? Gel bakalım ha. Yavaş. Hoppa. Hemen dışarı. Tabii. Manzara keyfi yapacak. Ön tarafı da ayarlayalım. Şapkam düştü. Onlar da orada. Banyoyu açtın mı? Açmamışsın. Hazırız gibi mi? Evet. Bilgisayarı ve şunları da atayım ön tarafa. Tamam. Şimdi Süpürgeyi atıyorum ön tarafa. Tamam. Biz bunlarla uğraşırken paşam keyif derdinde. Biz bu sinek şeyini şarj ettik mi? Yok onu şarja takalım ki bu akşam çok ihtiyacımız olacak ona. Onun kablosu yukarıda kalmış herhalde onun. Oradaki şarj kablosunun altında olabilir. Tamam. Bu da hayat kurtarıyor. Gerçekten öyle. Şarjı Bu kadar işe şöyle- yarayacağını düşünmüyordum. Şöyle bir malzeme aldık şarjı. Çok ümitsizce aldık ama içi şu anda sinek dolu ve çok başarılı. Evet, gerçekten öyleymiş. Bu ışığı buraya koydum ama. Kaldırdığım bir yer var mıydı? Hangi ışık Çok o? ışık. Yok. Öne atabilirim onu da. Oraya astım. Orada da durabilir. İyi artık. Ot. Evet oturabiliyor muyuz? Evet artık Oturabilir miyiz artık? Biraz. Hayır oturamayız. Masayı da ayarlamam gerekiyor. Evet. Bunu da buraya koyalım. Telefonlarımızı da buraya koyalım. Manzaranın keyfini çıkartabiliriz. Evet, komşudan Çok da müzik güzel. desteği var. Ankara bağları. Ama biraz dinlenelim. Yalnız hatırlarsan Konya taraflarındaki barajların içler acısı halini çekmiştik arkadaşlara. Denizli, Ama- Konya. Hep Evet. boştu her yer. Çok kötüydü. Özellikle Kayseri ve bu taraftaki barajların durumları gerçekten çok iyi. Evet, aşırı dolmuş. Hatta aşağıdaki yollar varmış. O yollar yok şu anda. Evet. Pek çok barajda böyle altta gözüken toprak yollar bile artık su dolmuş. İyi, bereketli olsun canım. Evet. Rüzgardan banyo kapısı oynuyor. Evet. Gel bakayım paşam. Gel kuzum. Geç bakalım. Dinlenelim dedik ama saat kaç? Saat yemek saati. Oo, Ne var akşama? ne var akşama? Bilmiyorum ki. Şu tarafa geçeyim. Sebzelerimiz vardı. Kabak var. Mücver yapabiliriz. Patlıcan var. Kızartma yapabiliriz. Taze fasulye. Taze fasulye. Domates. Bir tane var. Tamam. Domatesle Salata soğan da yapalım. var. Salata değil. Taze Evet, fasulyenin fasulyenin içine içine. kullanmak için. İyi domatesi de bitirmiş oluruz Evet böylelikle. evet. O son kalan bir tane de öyle bitmiş olur. Soğana ulaşabilirsen. Taze fasulye yapalım madem. Saat daha o kadar geç değil. Abi Yozgat'ın ilk videosunda yine bir göl kenarını bulduk. Evet yine bir su kıyısı. Yine göl kenarı, yine göl kenarı. Deniz yok diye İç Anadolu'da üzülmeyin. Her yerde su var. Tabii kış güzel geçtiyse. Tabii. Bu arada merak eden sevgili izleyenlerimiz için sen o hazırlığını yaparken ben de şeyden bahsedeyim. Birkaç video önce demiştik ya belki bu karavanlı son videomuz olabilir. Karavanımız satılabilir falan diye. Arkadaşlar gelen tekliflerde maalesef bir sonuca bağlayamadık. 35 bin hatta 36 bin ve 37 bin doları gördük. Ama o rakamlar maalesef bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. Biz o rakama sattığımız zaman direkt açıkta kalıyoruz. 4x4 herhangi bir araç alamıyoruz. SUV ya da Jeep tarzı haricinde öyle bir şey de istemiyoruz. Çünkü bizim amacımız 4x4 bir kamyona geçebilmek. Evet. Ondan sonra ki ona da hani karavan yapmadan belki bir yıl belki daha fazla göçebe hayatı yaşamayı göze alarak böyle bir şeyi tercih ediyoruz. O yüzden Bursa Keles'ten bir takas teklifi geldi en son. Bir arsa takası 3 milyon 200 bin liraymış arsanın raiç bedeli. Takaslar ısrarla devam ediyor. Yani- Teklifler tabii ki ama Hani Güzel oynuyor. işin sonunda şeye gidecek. Bir arsayla takas teklifi yapıp arsayı karavan parka çevireceğiz. Hani benim şalter atacak tamam ulen deyip böyle hani tamam ulen hani gel takas edelim deyip ondan sonra ama yani karavan parka çevirip karavanımız olmaması.
Ya, ya arkadaşlar bizim orada belirttiğimiz rakam birçok kişiye çok gibi gözükebilir ama çok değil. O detaylara artık birçok videoda girdim. Bu videoda girmek istemiyorum. Evet, karavanımız hala satılık. Evet. Birkaç kişi dönüş sağlayacağım, işte bütçemi ayarlamaya çalışacağım gibi mesajlar aldık. Evet. 1-2 gün önce o denk geldi. Evet, ama şu ana kadar kimse dönüş yapmadığı için şu anda ciddi bir alıcısı yok. Evet. Karavanımız hala satılık bu yüzden. Yani şöyle söyleyeyim. Artık hani izleyici kitlemiz kemik bir kitle olduğu için Evet. o yüzden rahat konuşuyorum sizlerle. 1.600.000 lirayı gördük arkadaşlar. Karavanda. 1.600.000'ü gördük. Ama 1.600.000 bize yetmiyor. Yani bize yetmiyor derken 1.600.000'e ben bu karavanı sattığım zaman hani ulaşmak istediğim hiçbir şeye ulaşamıyorum. Eksi 250 ile başlamış oluyoruz. Öyle olunca da satmanın bir manası yok tabii ki. Tabii. Geçen videolarda pazarlık yapamadığımdan bahsetmiştim. Bir tane Unimog'u aradım. Çünkü evveliyatında favorilerimi almışım. Favorilerde indirim yapmış bundan birkaç ay öncesinde. Dedim o indirim yaptığın rakamlara tekrar ulaşma ihtimalimiz var mıdır? Hayır dedi adam. Şimdi hayır deyince de ben de bir şey diyemiyorum. Peki dedim ya ben de. Pardon. Hani ben de peki dedim. Kapattım telefonu. Şimdi hani Tamam o zaman. Bizim pazarlık anlayışımız bu kadar. şimdi Olur mu? Olmaz. olmaz. Olmazsa peki. Hani üsteleme gibi bir şey yapamıyoruz sonra. Hani eğer ki atıyorum işte 1.300.000, 1.400.000'e bir Unimog bulabilirsem ben karavanı 1.600'e de veririm size. Tabii. Hani onda değilim. Orasının 200-300'ünde değilim yani. O şeyde değilim. Biz kamyona alabilelim yeter diyoruz. Şimdi sadece kamyonu almakla da yetmiyor. Notere gittin, kamyonu aldın. Okey. Kamyonun sigortasını yaptırmak zorundayım. Ortalama 30 ila 40 bin lira gibi bir rakam tahmin ediyorum. Ondan sonra onu kenarda tutmak zorundayım. Ondan sonra benim ehliyetim kamyonu kullanmak için yetersiz. Benimki de. Seninki de yetersiz. Ona da bir bütçe ayırmamız gerekiyor. Hangimizin ehliyetini öncelikle değiştireceğimiz hakkında bir fikre sahip değiliz. Ben senin ehliyetini değiştireceğiz diyorum Gülden'e. Evet. O da böyle duruyor. Bir şey demiyor. Hani kamyon zaten benim havalarına girmiyor. Çünkü birçoğunuz biliyorsunuz kamyonu ben kullanmak istemiyorum. Gülden kullanacak. Çünkü Evet. Gülden'in çocukluk hayali o kamyonu kullanmak. Ben de ona saygı gösteriyorum ve onun ehliyetinin yükseltilmesi taraftarıyım. Benimkini bekleriz, sonrasında da yaparız. Hani Onu bir şekilde halledeceğiz de ama Tabii. işte bunlar da tabii ki birer masraf. tabii bunlar da birer masraf. Ben şimdi aracı aldım, tamam. Hadi 1.600'e isteyene verdik. Ondan sonra o Kemal Bey demişti ya en son 1.600'e okeyleşelim falan diye pazarlık yaptı. Hadi 1.600'e Kemal Bey'e verdik. Ondan sonra şimdi ben Unimog'u da 1.600'e yaptık pazarlık bir şekilde artık. Koyduk masaya parayı hepsini. Veriyorsan ver, vermiyorsan biz gitmiyoruz buradan Biraz da falan mazot dedik. alacak da para olması lazım bir de bu. Ona anlaşırız. Bir yarım depo bir depo mazot Verirler mi yaptırırız. diyorsun? Verdirtiriz onu. Yoksa onların orada kalırız. Şimdi hadi onu da hallettik. Nasıl kullanacağız o aracı? Evet. İkimizin de ehliyetleri Tabii. yetmiyor. Yani bunları Detaylar da var. düşünüyoruz. Biraz detaylar da var. Bu karavanda yok pahasına vermek istemiyoruz arkadaşlar. Var piyasada, görüyoruz. Adam yalıtım yapmamış. Bomboş karavan. Hiç yalıtım namına hiçbir şey kullanılmamış. Ondan sonra yazmış oraya 1.200.000, 1.300.000. Şimdi bir iki arkadaşımız diyorum, bunları yakın arkadaşlarımızdan duymak biraz üzücüydü ama bir iki yakın arkadaşımız ya işte Tolga 800 liraya da karavan var diyor. Evet arkadaşlar, 800 liraya da karavan var. Hatta yakın tarihte bir kadın arkadaşımız 350 liraya bir karavan aldı kendisine. Evet. Ama ne oldu? Satmak zorunda şu anda. Evet. O aldığınız şeyler karavan değil. Karavan. Ben de size şu örneği veririm. Ben araba almak istiyorum. Tamam abi, 120 bin liraya Şahin var. Hayır, ben Mercedes almak istiyorum. Abi 5 milyon. Çok daha Yani- milyon olan araçlar var. Hepsi araba bakarsan. Orta Karavanlar segment da bir aynı Mercedes'ten bahsettim ben. Yani hani otomobil klasmanında orta segment bir araçtan bahsettim. İşte karavan da aynı olay arkadaşlar. Kullanılan malzeme, işçilik, hangi malzeme ne amaçla kullanılmış. Bir kere ben şuna karşıyım. İlk başından beri biz karşıyız ikimiz de. Eğer ben bu aracın yalıtımını yaparken herhangi bir maske ya da koruyucu ekipman giyiyorsam o aracın içinde yaşayamam ben. Bizim yalıtım malzememiz bebek kıyafetlerinde kullanılan,
Maskelerde kullanılan malzemeden yapılmış bir yalıtım malzemesi. Yani bu kadar ince detaylar düşünülerek tasarlanmış bir aracı da ben kalkıp da yok pahasına satamam arkadaşlar. Kimse kusura Tabii ki. bakmasın. Yani zaten satma amacımız, biliyorsunuz pek çoğunuz, satma Tabii amacımız kamyona sahip olabilmek. Yoksa bu karavanın her halinden, her detayından, her şeyinden çok memnunuz. Aynen Büyüklüğü öyle. de dahil olmak üzere. Yani ben aracın mekanik kısmından da çok memnunum. Evet. Hani Her şeyini yürüründen biliyoruz. çok memnunum. Her şeyini biliyorum. Hani bir öksürdüğü zaman neyden kaynaklanabileceğini de biliyorsunuz. Evet. Uzun süredir aynı aracı kullandığınız zaman hani buna da sahipsiniz. Ben o yüzden bu aracı sattıktan sonra yine panel van bir araç almak istemiyorum. Çünkü hiç bilmediğim bir araç almış olacağım. Tabii canım, yani bu Yani aynısı tamamen olduktan bir sonra. sürpriz kutu. Hani bazı insanlar şey düşünür, model yenileyelim. İşte Yok. belli bir süre sonra bunun modeli eskidi, sonra satamam, yeni bir model araç. Aynı aracın daha yeni modeli, daha düşük kilometresine geçelim diyorlar. Ona hemen araya girerek bir şey söylemek istiyorum. Unutma. Daha üst model bir araca geçtiğiniz zaman AdBlue almanız gerekiyor. Yani yakıt artı AdBlue masrafınız var. Evet, aslında bakarsanız masrafınız çoğalıyor ve dilini bildiğiniz, neyinin ne zaman yapıldığını bildiğiniz bir araç. Araç kısmı için bahsediyorum özellikle. Evet. Tüm kontroller sizin elinizde kalıyor ama bilmediğiniz bir araç alırken, Sürpriz biz kutu. motosikletten örnek vereyim. Motosikleti satın alırken ikinci el, işte yok yağını değiştirdim, yok şu bakımı yapıldı, yok bu bakımı yapıldı diye överler. Ama sen aldıktan sonra hadi ya ne olur ne olmaz ben bir yağını yenileyim dersin. Bir açarsın yağı, bir boşaltırsın, içinden Zift. çamur çıkar. Tabii. Yani motor sanki imal edildiğinden beri hep aynı yağı kullanıyormuş gibi gözüküyor. O yüzden yani her araçta bu gibi sorunlar Yani. yaşanabilir. Bizim bazı önceliklerimiz var. Araç istediğimiz Evet. araçlarda, kullandığımız araçlarda ve baktığımız araçlarda. Ben aracın dış görselini, kozmetik görselini hiçbir zaman önemsemem. Kendi kullandığım araçta önemserim. O ayrı ama almak istediğim araçta çok fazla önemsemem bunu. Şundan dolayı önemsemem. Benim için birinci öncelik yürür aksamdır. Hani şanzıman sistemidir, yürür aksamıdır, motor bloğudur. Evet. Hani bu kısımlar benim için birinci öncelik taşır. Kilometresinin az olması bizce, ikimiz de aynı şeyi Evet. düşünüyoruz. Bizce risk. Çünkü sallıyorum, bu arabada örnek verin. 2009 model bir araçta siz 20-30 bin kilometreye Ya da 100 bin kilometre. ya da 100 bin kilometreye buluyorsanız eğer, o araç yürümemiştir. Yürümemiş aracın da bakımı zamanında yapılır. Ve her an her şeyi çıkartabilir. Mesela biz Unimog bakıyoruz. Bazı arkadaşlarımız sağ olsun, takipçilerimiz özellikle bize devamlı Unimog ilanları gönderiyorlar. Ya da kamyon ilanları gönderiyorlar. Mesela sosyal medyada da var. Adam 15 bin kilometrede işte 2001 model U1300Z. Sıfır Ben gibi. o aracı alamam. 2001 model. 2001 model 15 bin kilometrede. Hiç yol yapmamış Evet. bu araba. İçindeki yağ artık katranlaşmıştır. Her yıl değişmediyse. Tabii. Şimdi ben nasıl bu Değişmemiştir. aracı alayım? Ya benim nazarımda 2001 model U1300Z'yi buraya koyalım. Bu tarafta da yine aynı 2001 model U1300Z olsun. Biri 100 bin kilometrede olsun. Biri 15 bin kilometrede olsun. Ben 100 bin kilometre yapmış araca daha sıcak bakarım. Çünkü sağlıklı ki yürümüş, gezmiş, Evet, hareket yatmamış. etmiş. Yatmamış. Metal aksam devamlı çalışmış. Evet. İşleyen demir pas tutmaz arkadaşlar. Kilometre bir dönem ülkemizdeki galerici arkadaşların yapmış olduğu bir satış stratejisiyle kilometre dendi ama Evet. tamamen safsata ve tamamen içi boş bir deyim. Sonuç olarak bunlar hepi topu 1 kilo civata. O kadar çok kilometreye takılmayın. Kilometre yapmayacağım diye garajınızda tutacağınız arabayı da almayın. Bunlar kilometre yapması için tasarlanmış araçlar. Bunları da hemen sen yemekle uğraşırken araya katayım dedim. Evet. Yalnız kapıdan içeriye çok rüzgar geliyor şu anda. Çekeyim mi biraz? Orayı çekmemiz gerekecek. Çünkü direkt bana kadar geliyor. Şey yapayım mı? Saat kaç? Komple kapatayım mı kapıyı? Ama çıkar mıyız dışarı? Yani Çıkarız, Max'in Max'i yürüyüş yürüteceğiz. saati var. Çek şimdilik. Sonra kapatırız. Max'cim birazcık durabilir misin? Evet, sonuç olarak bu işler Böyle. kader, kısmet işi. Kesinlikle. Biz dediğim gibi aracımızdan memnunuz. Aracımızı satma gibi bir zorunluluğumuz yok. Yani satacağız, yeni model alacağız. Senin dediğin gibi işte. Öyle bir Evet. duruma sahip olmadığımız için aracımız satılmazsa biz kullanmaya devam Oy. edeceğiz. Sadece
öyle bir hayalimiz var. O hayale kavuşma gibi bir niyet içerisindeyiz arkadaşlar. Evet. Bilmiyorum. Gönül ister ki bu araç satılmadan da alabilelim. Sonra rahat rahat satalım ama öyle bir durumumuz söz konusu değil. Geçtiğimiz günlerde Kayseri Kalesi'ni gezerken Kayseri Kalesi'nin etrafında şey yaptık. Kazı kazan aldım ben. Ha evet. Biz hatırlarsanız şey demiştik. Eğer kazı kazan ya da türevi bir şeyden bize para çıkarsa biz bu karavanı çekilişle bir takipçimize hediye etmek istiyoruz Evet. diye söylemiştik ama maalesef kazı kazan fos çıktı. Şansınıza küsün. Kazı kazan almayalı o kadar uzun zaman olmuş ki Hiç de anlamadık yani bir bambaşka şey bir çıktı mı hale çıkmadı mı dönüşmüş. onu da anlamadık açıkçası. Eskiden rakamlar var, meblağlar vardı yani, fiyatlar vardı. Üçü tuttuğu zaman kurtarıyordun Evet. işte. Eşleştiğinde kurtarıyordun, onu kazanıyordun. Şimdi yok, işte bir sürü sayı çıkıyor. Altında fiyatlandırma da var. Güzel oldu burası ya. 81 il Türkiye turumuzun 10. ayındayız. 10. 15. ay, evet. şehirdeyiz. Vay be. 10 ayrı 15 şehir. Yalnız- Bence gayet başarılı. Yozgat'ta 2 gündür harita inceliyoruz. Konum bulmakta, gezilecek konum bulmakta biraz zorlanıyoruz arkadaşlar. Evet. Çünkü çok enteresan konumları işaretlemişler Yozgat Kültür. Kültür haritaları. Kültür haritaları biraz enteresan çalışmış Yozgat'ta. Bayağı bir zorlanıyoruz ama işte mesela bu videonun devamında süre gelen yerler çok güzeldi. Camiye hayran kaldım. 1700'lerde yapılmış muhteşem bir cami. İnanılmaz güzel. Tavan Tavan işlemeleri harikaydı. çok güzeldi. Ya içerisi var ya, mis gibi kokuyordu. Yani şimdiye kadar birkaç camide aynı şeyi hissetmişimdir. Evet. Değil mi? Hatırlarsan biz Burdur'da haritalarda son anda bir cami Burdur mu, Uşak keşfetmiştik. mı? Burdur'da. Burdur'da Çünkü mıydı? Antalya'ya girmemize sebep olmuştu o. Ha evet, doğru. Evet, ben Tamam. Uşak Bir köy dedim camisine konuşurken ama- gitmiştik, evet. Hani o cami kadar çok güzel. Çok güzeldi. Ve evet. medrese olarak da kullanılmış vakti zamanında. Hı hı. Sadece yine söylüyorum eğer Afyon'da Afyon diyorum. Yozgat'ta yaşayıp da o köyde geçirmiş ya da köy hakkında bilgi sahibi olanlar varsa bize yazsın. O Evet. köy niye terk edilmiş? Paşaköy. Hani tamamen terk edilmemiş. Yaşayan birkaç insan var ama Evet. Yaşlılar vardı genelde ya. yani bilmiyorum. sağlık merkezi falan yeni binalar bir de Evet. hani çok eski eski binalar da değil. Hava değişiminden Max'in tüy dökme sezonu Evet. yine 2-3 güncellendi. gündür sıcağa geçtik ya. Yani öyle sevgili dostlar. Bakalım Yozgat nasıl devam edecek merak ediyorum. Evet. Ama bence güzel. Yozgat'ın Güzel başladık yani bence. evet bence de güzel başladı. Keyifli başladı. Umarız siz de keyif alıyorsunuzdur. Keyif alıyorsanız ve videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızda da desteklerinizi bizden esirgemezseniz çok mutlu oluruz. Yoksa küseriz. Yoksa küseriz. Bir önceki videoyu hatırlayanlar kahkahayı bastı şu an. Yoksa küseriz. Bartu mesaj atmış. Heh. Burada durmak üzereyken gördüm de bakamadım. Şarjım çok azdır. Instagram hikayelerine ara verdim ya birkaç gündür. Evet. 2 gündür falan hikaye paylaşmıyorum normalde. Bir tık geriden geliyor hikaye paylaşımları ve işte o gün nereleri gezdiysek size oradan da gezdirmeye çalışıyorum hikayeler kısmında. Hem bize anı olarak çıkıyor sonradan karşımıza. Onları paylaşmıyorum birkaç gündür. Başka şeylerle uğraşıyorum çünkü bu arada. Bartu şey yazmış. Biz zaten gezemiyoruz şu anda. Siz de gezmiyorsunuz galiba. Paylaşım yok. Yoksa karavanı sattınız mı? Öyle yazmış. Satıcıyız. Cevap vermedim. İnşallah yakın Satacağız zamanda. inşallah. Hayırlısıyla. Burayı da haritalarda gördük. Hatta Gülden gördü. İleride dedi bir baraj göleti var gibi görünüyor dedi. Bir iki yer denedik buradan önce haritada. Evet, çok uygun Ama değildi. çok içimize sinmedi ve yola fazla yakındı. Sonra haritayı biraz ilerletip buraya görünce uydu görüntüsünde yollar da var gibi gözüküyor içeriye doğru. Bayağı piknikçiler falan var. Hatta biz durduktan hemen sonra yanımıza bir aile geldi. Şimdi ben harita görselini koyarım muhtemelen. Siz şu an harita görseline bakıyorsunuz. Aslında su daha berideymiş Evet. uydu görüntüsüne göre. Önümüzde 2 yol gözüküyor. Ya Tabii aşağı doğru 2 yol gözüküyor. hiçbiri yok. Ama maşallah kış güzel geçince tabii böyle her yer sulak, her yer yeşeriyor.
Ya şeye de çok şaşırmıştım ben. Kayseri'deki harita görsellerine baktığımızda Evet. bayağı Çok kurak farklıydı. toprak sadece ya da sarı ince otlar var sadece ama bizim Kayseri'de gezdiğimiz her yer yemyeşildi. İşte suyun hikmetiyle Su hayat su demek olunca her yani. yerde otlar Su hayat büyümüş. demek. Yeşermiş her yer. Çok da güzel olmuş. Bakalım pişmiş mi? Yanıyorum. Baksana. Bırakamadım çünkü kopmadı. Ocaküstü fırını kullanmamışsınız Bilgen Hanım bu sefer. Fırında da taze fasulye yapmayalım artık. Günün kaçıncı diken temizlemesi bilmiyorum. Ama bu sefer ince detay oluyor galiba cımbızla falan. Hı? Evet, çünkü ufak pisiler girmiş parmak aralarına. Elle alamıyorum. Parmak ayaklarımız da inanılmaz derecede hassas olduğu için cımbıza müsaade ediyor. Nasıl ediyorsa onu da bilmiyorum ama cımbızla ucundan tutunca alabiliyorum. Rüzgarın sesini duyuyor musunuz? Camımız kilitli modda olduğu için şu aradan giren rüzgarın sesi. Bayağı dalgalandık şeyde gölette. Evet, rüzgar arttı bayağı. Evet. Buna da bakacağım. Tamam, bitiyor. Bitiyor. Az kaldı. Bak. Gördün mü? Bunu çekiyorum işte. Ya Uçtu bayağı da üstüne. büyükmüş. Evet. Nasıl da bekliyor. Çok uslu bir çocuk gibi. Son parmak arası. Tam bir kuzu. Max. Çak. Aferin. Çak. Aferin sana be. Aferin sana. Güzel kuzum. Oh. Baktım pişmiyor. Kapak kapatayım bari dedim. Evet. Kapak da tam üstüne oturmuyor ama Şimdi ne alemde? tekrar çekti suyunu. Pişmiş gibi. Kokusu falan Bu pişmiş sefer gibi evet, görünüyor. bu sefer öyle. Ayarlayalım mı burayı? Ayarlayalım. Şunu kapatayım. Gel bakalım. Dur. Hoppa. Tamam, bitmiş. Kapıdan dışarı çıkartacak. Tamam, yeter. Tamam şunu da koyayım. Suyundan ister misin biraz? Olur. Az kaldı zaten ama. Bayağıdır yemedik değil mi? Evet. Taze fasulye. Bulamamıştık ki taze fasulye. Evet. Denk gelmiyor çoğu zaman. Her Galiba yer Isparta'da yedik en son. olabilir. Her Şuna yerde bakayım. de manava denk gelmiyorsun. Bana fazla mı gelmiş? Hayır, ben yaydırdım. Hem ilginç. Tamam burada artık sana bir şey yok Max'cim. Yorulmuşuz ya. Yani ben Aa. yorulmuşum. Sen yorulmuşsun. Ben yorulmadım da. Evet. Vay Yozgat vay. 15. şehir Yozgat. 10. ay 15. 10 aydır yollardayız. 10 ayda kaç bin kilometre yol yaptım hiç hesap etmedim. Ama benim tahminime göre bir 20 ila 25 bin kilometre arası olması lazım 10 Olabilir ayda. çünkü. Ha, yani turun amacı o zaten. Evet. Hani incine cıncına, ilçesinden köyüne, kasabasına gezmek. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz imkanlar dahilinde. Anahtar oldu bak. O Ünümok anahtarı. Valla bayağı Hadi bakalım. Hadi inşallah. köşeli üstü. Altı anahtar. Ünümok anahtarı. Yani bunu satıp Ünümok alabiliyorsak okey, ama bunu sattıktan sonra Ünümok alamıyorsak zaten bunu Tabii. satmanın bir anlamı yok. Kesinlikle öyle. O yüzden o anahtar inşallah hayra vesile olur diyoruz. İnşallah. Bakalım. Bence bu bir işaret olmalı. Hadi bakalım. Yalnız eğer
karavanımız satıldı ve biz Unimog'a sahip olabildik kısmına geçtiğimiz zaman bayağı bir Survivor yaşayacağız yani. Biz çadırla gezmeye de alışkındık. Tabii canım, Çadırda, alışkınız ona. hatta çadırla yaptığımız kamplarda biliyorsun çalışıyorduk da yani. Tabii. Hani ki çalışma temposuyla beraber Ya bu kadar 10 gün civarında rahat rahat kalabiliyorsak. bak, ben sana diyeyim. Unimog'u aldığımız zaman hemen bir ikinci el eşyacıya gidiyoruz. Tamam, diyoruz ki bize bir tane çekyat bazalı. Tam onu diyecektim ben de. Bir çekyat, yatak işini de çözüyorsun. Koltuk işini de çözüyorsun. Bitti Bir gitti. tane bir şöyle komodin değil de komodin küçük olanı, öteki gelmedi aklıma, büyük kıyafet dolapları falan var ya, küçük Aha, böyle hazır aha. portatif ya da bir dolap. Böyle bir şey yapacaksın, hemen bir lavabo hop. O hiç benim O tip aklımda şeyler yok. O çok yapılabilir. O yüzden hani 4 tane, çok da hepten çadır kafası olmayacak yani. hayır, aslında 4 tane bakarsan. ahşaba bakar, o en kolay. Evet. Yani mutfak kısmı birçok şeyi çok böyle düşünmüyorum bile. Evet. Yani depolama kısmını da düşünmüyorum. Box'lar var zaten. Evet, onlarla Hani kullanabiliriz. ahşapla her şeyi yapabiliriz onun içerisine. Geçici çözümlerle Tabii, bir şekilde keresteciye gidip yapabiliriz. bir kere Bursa'da öyleydi. Bilmiyorum başka illerde de aynı şekilde mi yürüyor sistem. Bursa'daki kerestecilerin önünde, özellikle o Gemlik Bursa yolu üzerindeki kerestecilerde altın malzeme oluyordu ve o insanlar alsın diye dışarıya bırakıyorlardı. Evet, çok şehirde gördük aslında. Hatırlıyor musun? Van değil, Bitlis, Tatvan tarafında. Oduncu mu aramıştık? Bir Evet. şey aramıştık ya orada. Kerestecilerin önüne gittiğimizde böyle dışarı yığmışlar. İşinizi görüyorsa bunları alın demişlerdi, Evet, hatırlıyorsan. evet, evet. Yakmak için sorduğumuzda. Vardır yani mutlaka öyle bir şey de yapılabilir. Yani o kısım çok Evet, kolay evet. olacak. Ben de yani hani hepten böyle çadır kafası olmayacak zaten. Sadece istediğimiz şeyi yapamayacağız direkt. Yani istediğimiz projeyi ilk etapta yapamayacağız. Çünkü o malzemelerle birlikte yapamayacağız. Tabii. Ama onun haricinde bir Survivor, Evet, biraz olacak. ufak çaplı bir şeyler olacak yani maalesef. Şey yaparız. Böyle altta bidonumuz var ya bizim, içme su bidonu. Aha. Böyle bir şeye temiz su yaparız. Şu pompayı da çeşme olarak kullanırız mesela. Tabii canım. Ve bir tane Yani duruyor yapacağım işte, dedikten sonra- onun kafası var zaten. Evet. Musluklu kafası. Hı hı. Al bir tane 20'lik işte, koy, buyur sana Yani. çeşme. Ya da şöyle pimaş borular var. Yağmur oluğu borusu gibi. Hı hı. Bir internet sayfası var ya, orada böyle zihni zehir projeler var. Karavanda yapmış adam. Böyle S şeklinde döşemiş boruyu. Buradan su dolduruyorsun. Buraya da musluk koymuş. Tabii. Zaten Kendi yer ağırlığıyla çekimi işi akıyor. hallediyor. Tabii. Yani Evet, başka evet. bir şeye ihtiyacın yok, anladın mı? Aynen öyle. Yani o tür hani elektriksiz bir sistem kurulabilir Hı hı. ilk etapta, o tür günlük ihtiyaçları gidermek için açısından vesaire. Öyle bir şey yapılabilir. Bakacağız. Duş kısmına Çözeriz da yani her şekilde. duş kısmına da yağmur oluklarından alıyorsun. Karavan Yağmur yağınca düşük. hayır, tentenin tepesine koyuyorsun onu, siyaha boyuyorsun. Zaten güneş enerjisi bayağı bildiğin Tabii canım. kaynar su modunda devam Onu eder. profesyonel sisteme çevirdiler de işte yok basınçlı Evet. zımbırtı takıp da Evet. bayağı deli Ciddi paralara rakamlara satıyorlar şu satıyorlar. anda. Halbuki yağmur suyu borusu yani. Onu yıllar önce düşünmüştük. Basit çözümler, yaşayacaksın, tabii. basit malzemeler olacak. Aynen. Yavaş yavaş tamamlanacak bir şekilde. Benim Bir- de hiç gözümde büyümüyor o tarafı yani. Geçtiğimiz günlerde bir YouTube yorumuna şey gelmiş YouTube'a. Hı. Sen limon kasalarından efsane şeyler çıkartırsın diyerekten. Tabii yani biz Hallederim bunda ben. da öyle, bunda da öyle deli paralarla yapmadık ki işte. Alınması gereken işte yalıtımdı vesaireydi gibi en kalitelilerini tercih ettik ama onun haricinde alternatif çözüm üretebiliyorsak işte örneğin kullandığımız merdiven. Yoksa o merdiven içinde bir sürü para verip arkaya da yaptırabilirdin ya da portatifini alıp ona göre yapabilirdin. Biz 1/10 fiyatına yaptık onu. Ya Eski şimdi, takipçilerimiz biliyorlar yani o şeyleri. tabii şimdi onda hani paradan kaçabilirsin ama yalıtımda paradan Tabii, kaçamazsın. evet. Kavak kontrolde paradan kaçamazsın. Aynen öyle. Kullanacağın muslukta, lavaboda, bazı şeylerde paradan kaçamazsın. Kaçarsan başına iş açar sonra tekrar işte. Aynen Ya da işte öyle. Bir daha aynı döner. konforu yaşayamazsın. O yüzden özellikle yalıtım gibi şeylerde paradan kaçmadık diye söyledim ama alternatif üretebiliyorsak, kendimiz yapabiliyorsak zaten bir şekilde çözüyoruz onları. Ya bizim en büyük alternatifimizin elimizden iş geliyor oluş. Evet. Ve Ve fikir bulabiliyoruz. evet, yani üretebiliyoruz. Önemli Evet. olan o, üretmek. Yapılabilir şeylerde hiç sıkıntı yok. Bir şeyler Yok, bulur, bir şeyler kamyonu- üretiriz. Onun da zaten projesini çok önceden beri hazırladık. Değil mi? Türkiye kıyı sınır şeridi turu bitmeye yakın çizmeye başladık. Turu bittikten Şeyde- sonra netleştirdik.
Karadeniz taraflarındaydı galiba. Karadeniz tarafında olması lazım. Ya da Evet, Batı doğru. Karadeniz taraflarında Batı falan. Karadeniz'de çizmiştim. Yani eskizlerini orada çizdim. Esas şeyini Evet, ölçülendirme. detaylandırmayı ve ölçülendirmeyi Bursa'ya döndüğümüzde Evet. halletmiştim annemlerin evinde. Orada halletmiştim. Ya yapılır canım, yapılmaz diye bir şey yok. Evet. Her türlü yapılır. Da işte yeter ki o aracı sahip olabilelim. Şartlar ona uygun olsun yani. O çok dert ettiğim şeyler değil. Yani birçok insan dert eder mesela, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, Hı. işte olmayacak mı, bir yaşam kabini olmayacak mı, bir ne bileyim bir çamaşır makinesi olmayacak mı? Abi bizim karavanımızda çamaşır makinesini koymak isterseniz yer var ama Bizim için depolama alanı yani önemli olduğu için ve o depolama çok büyük ihtiyacımız bizim. Tabii. Çamaşır makinesi o portatiflerden alıp koyamaz mıydık? Koyabilirdik. yer var canım. Ya çamaşır makinesini de koyacak yer var, fırında koyacak Evet. yer Yani var. biz bu kadar alana yazlık, kışlık bütün her şeyimizi, eşyalarımızı sığdırabiliyoruz. Takım çantaları var, stepne var falan filan. O kadar şey varken yani onun yerine ayırmadık. Ama tercih meselesi işte. Bazı karavancılarda şey duyuyorum. Geçtiğimiz günlerde birkaç video denk geldi. Mesela karavanda yaşıyoruz diyorlardı. Ama evleri varmış. İşte evi yazlık, kışlık değişim zamanları kullanıyoruz. Bütün eşyalarını yanlarında taşıma ihtiyaçları yok tabii haliyle böyle olunca. Yani. Bir ev var ve o eşyalar orada geri dönüyorlar Ya. ve eşyaları ekleyebiliyorlar. Hayır, şey de Sürekli düşünebilir. yaşamak için bile düşünülüyorsa Şey de düşün. Şimdi adam sürekli yaşayacaktır ama Hı hı. mesela biz free campingçiyiz. Yani biz kampinge para vermiyoruz arkadaşlar. Mümkün mertebe, çok zoraki şartlar olmadığı sürece. şimdiye kadar çok nadir Evet. kaldığımız. Ama mesela bu aracı alacak olan arkadaş dışarıda free camping'den çekiniyordur. Kampinge gitmek ihtiyacı duyuyordur. Şimdi kampinge gittiğiniz zaman suyunuz da var. Velev ki Elektriğiniz çamaşır de var. makinesi cart curt olmadı ya da adam kullanmak istemiyor. Başkasının çamaşırlarının yıkandığı makineye kendi çamaşırlarını koymak istemiyor. Şimdi suyu bağlar, istediği gibi kullanır. Enerjisini de bağlar, istediği Tabii. gibi kullanır. İsterse sauna çalıştırsın karavanın içerisinde. Dışarıdan elektrik alabildikten sonra. Tabii. Çok Ya buna yüksek fiyatlar. yer her türlü var. Yani her türlü ekleme yapılabilir bu karavana. Arzu eden büyük buzdolabı bile ekler. Yani alan kişi çok rahat edecek diye düşünüyorum ben bu karavanda. Özellikle tam zamanlı yaşama niyeti varsa binmiş kaf. Ben biraz önce dedim ya unuttum bir Evet. şey diye. O aklıma geldi benim Hı. yemek yerken. Şimdi gene mi unuttun? Hayır. Şimdi de hazır aklıma tekrar gelmişken Tamam. şey yapayım dedim. Bizim bir motosikletimiz var biliyorsun, Kawasaki. Kawasaki'yi ben bazen böyle satma kararı alıyorum. Bazen satmayacağım diyorum. Sinirleniyorum falan böyle. Şu anda satma kafasındayım. Ondan sonra ve çok enteresan şekilde bir satma kafasındayım. Motosikletimi Kawasaki KLE 500 2006 model bir motosiklet. Çekme karavanla kafa kafaya takas etme niyetindeyim şu anda. Neden çekme karavan diye Evet. sormayın. Öyle bir geldiler. Ondan sonra çekme karavanla takas etme niyetindeyim. Ondan sonra çökmeci olacağım ben bundan Oo. sonra. Tabii. Çökmeci Tabii olacağım. kamyonu alınca gezemeyeceksiniz diyecekler şimdi bazı arkadaşlar. Kamyonun arkasına çekme karavan takıp. Kamyonun arkasına çekme karavanı koyabiliriz. Ya sus. Allah'ım ya Rabbim, her şeyi de belli ediyorsun. Yani şaka bir yana hani o motosikletle ilgilenen bir dönemde takipçilerimiz olmuştu. Evet. Yine o yüzden söylemek istedim. 2006 model Kawasaki KLE 500 modelinde bir enduro motosiklet sahibiyiz. Bu motosikleti çekme karavanla kafa kafaya takas olmak kaydıyla. Çünkü üstte para veremem. Üstte para da istemem. Kafa kafaya çekme karavanla takaslıdır. Bana fotoğraf vesaire bir şey göndermeniz kafidir. Tolga ben alıyorum, benim çekme karavanım da bu, hadi hayırlı olsun dediğiniz zaman hemen noterde hayırlaşırız. Yok çekme karavanının şuyu var mı, yok buyu var mı diye sorgusu hallerle sizleri sıkmam. Çünkü zaten o karavan üzerinde illaki bir çalışma yapacağım, mütevellit. Neden olmasın? Bundan mütevellit. Yani bunu Hayırlısı. da hemen hazır Evet, iyi unutmadan geldi aklına. aklıma şey yapayım dedim. KLE 500 güzel motor. Çok keyfini çıkartamadık o motorun. Evet. Çok gezemedik. Ama rahat, Çünkü güzel, konforlu. ben o motosikleti aldığımda Japon motosiklet markasında yeni işe başlamıştım yönetici olarak ve pardon Max'cim, o kadar uzattın mı kafanı? Ondan sonra
firma yetkilileri de işte Tolga biz filanca satıyoruz, sen Kawasaki kullanıyorsun. Rakip firmanın motorunu kullanıyorsun hani aslına bakarsan. Olmaz bu iş falan dediler ve o firmaya ait aynı segmentte farklı bir motosiklet bana Tahsis şirket edildi. aracı olarak tahsis edildi. 7/24 bunu kullanacaksın dediler. Ben de o araçta hiç kullanamadım maalesef. Hiç keyif yapamadık o motosikletle. O yüzden hiç kullanamadık. Hiç tadını çıkartamadık ki konfor serisine varana kadar çok güzel bir makine. Bir ara onu Scrambler gibi bir tarz yaptım. Ondan sonra O haliyle biraz daha o fazla haliyle kullandık. evet o haliyle daha fazla Evet. kullandık onu. O çok beğendiğim bir haldi o halde. Ama grenajının birinin ters rüzgardan dolayı kopması sonucu Karavanı yaparken, evet malzeme almaya iç gittiğimde mobilyaları yaparken kargoya mı gidiyordun? Galiba Aha, kargo gemiye. dönüşünde. Grenajı kırılmıştı. ters Yapım rüzgarda videolarımızda parçalandı. var Kale. Var. Bahçede duruyordu. Bahçede durup duruyor garibim. Ondan sonra öyle arkadaşlar. Yani o motosikletimde bir çekme karavanla takas etme niyetindeyim. İlgilenenler olursa bizimle sosyal medya hesaplarımızdan iletişim kurabilirler. Evet. Motosiklet hakkında tüm detaylı bilgiyi de sizlere aktarabilirim. Orijinal 40 küsur binde yani şöyle söyleyeyim, samanlıktan çıkma bir motosiklet. Evet. Ben yanlış hatırlamıyorsam 4. sahibiyim o motosikletin ve herhalde 11 yıldır falan bende. 10 yıldır bende. 9. 9 mu? 9. 9 doğru. Seninle tanıştıktan sonra almıştım ben onu. 9 yıldır. 2004 vardı ondan önce de aynı firmanın aynı Evet. motorun. Yani 9 yıllık sahibiyim o motosikletin de arkadaşlar. Yozgat vay Yozgat. Yozgat'ta bu konuda çok dalgaya geçiyorlar. Bir insan Yozgat'a neden gelir? Bak böyle başlıklar var. Bir insan Yozgat'a neden gelir? Yozgat'a gelme sebebiniz sadece Yozgat'tan geçmek olmalı. Yozgat'tayım, ben bile Yozgat'a gitmiyorum gibi böyle, ama Yozgatlılar söylüyor bu söylemleri sürekli. Anladım. Şey değil yani, dışarıdan gelenlerin tabirleri değil bunlar. İşte neydi? Çekerek mi? Öyle bir yer var. Oraya turistler gitmiş geçtiğimiz günlerde. Altındaki yorumlara bakıyorum falan, şey diyor birisi. İşte ben diyor yan ilçede yaşıyorum. İşte 60 yaşındayım. Hayatımda gitmedim. Endonezyalılar ne yapmaya gitmiş oraya falan diyorlar böyle. Bakalım Hemen Yozgat'ta ajanı ilan etmişler. tabii ki tabii ki mümkün değil olmaması. Benim Yozgat'ta ilk dikkatimi çeken şey inanılmaz 16 plaka araç var burada. Evet ya. Yani kendimi bir an Bursa'da falan zannettim. Gerçekten öyle. İnanılmaz 16 plakalı araç var. İlk- Enteresan bir başlangıç oldu Yozgat. Evet, Bakalım inşallah böyle güzel devam eder. inşallah. O zaman sevgili dostlar, Yozgat'ı beğendiyseniz ve videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızla bizlere destek olduğunuz için de ben şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Bir sonraki videoda sanıyorum Yozgat şehir merkezinde olacağız. Hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Çünkü bir rut planı çizmedim Öyle mi? kafamda. Ben yakın gibi görünce peki. Bu akşam bir harita incelemesiyle birlikte aynı zamanda size video yetiştirmeyle birlikte bir sonraki videoda görüşürüz. Bakalım Yozgat'ta neler bulacağız? Neden gelirmiş Yozgat'a? Hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yalnız kendinize iyi bakın derken ikimiz birden aynı anda söyledik. Fark ettin mi? Afiyet olsun. Sana da. Bu arada kahve içiyoruz ha. Yanlış anlamayın. Başlıca içeceğimiz kahve. Bir kahvaltıda kahve içmiyoruz galiba. Kahvaltı sonrası içiyoruz. Çünkü o kahvaltı. Ay. Ama öyle. Kapat.